Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide coşturan bakım nasıl olması gerekiyor? Orkidemiz nasıl bol bol yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarabilir? Bunun için nasıl bir saksı seçimi ve nasıl bir toprak kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Elimde görmüş olduğunuz orkidem kökleri çok fazla çürümüş olan bir orkideydi. O yüzden saksısından çıkarıp dezenfekte ettim. Ve şu anda elimde görmüş olduğunuz oksijenli su. Önce orkidemi güzelce yıkadım. Ve şimdi bütün yapraklarını ve köklerini özellikle bakın oksijenli su ile dezenfekte ediyorum. Sizler eğer çürüyen bu şekilde hastalıklı orkideleriniz varsa bunları Arap sabunlu su ile de dezenfekte edebilirsiniz. Orkidelerinize zorunlu olmadıkça saksı değişimi yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü orkideler eğer köklerinde çok aşırı çürüme ve solmalar yoksa saksı değişimi sonrasında daha da kötüye gidebiliyorlar, solabiliyorlar. Ama orkideniz benimki gibi neredeyse hiç kökleri kalmamışsa ve çok çürümüşse saksısından çıkarıp çürüyen kökleri temizleyip ve dezenfekte edebilirsiniz. Özellikle saksı değişimi sonrasında dezenfekte etmek önemlidir. Çünkü herhangi bir hastalık varsa bu hastalığın devam etmemesi için mutlaka ya Arap sabunlu su ya da oksijenli su ile dezenfekte edebilirsiniz. Bütün yapraklarını ve köklerini sıktım. Şimdi orkidemiz için mutlaka seçeceğimiz saksının şeffaf bir saksı olması gerekiyor. Çünkü orkide kökleri bol bol ışık aldıktan sonra değişimini sağlıyor. Saksının üzerine küçük delikler açıyorum ben. Bunu diğer orkidelerimde denedim ve çok faydasını gördüm. Açmış olduğunuz küçük delikler orkidenin köklerinin daha fazla hava almasını sağlıyor. Böylelikle hastalıklardan da korunmuş oluyor. Fakat ben şu anda yakın çekim yaptığım için biraz daha delikler büyük gözüküyor. Sizlere tavsiyem küçük delikler eğer açacaksanız açın. Ve bu işlemi çok fazla yapmanıza gerek yok. Sadece belirli aralıklarla açabilirsiniz. Tabii ki delik açmadan da orkide saksısına direkt çiçeğinizi ekebilirsiniz. Bu sadece benim deneyip sonuç aldığım bir yöntem ve o yüzden sizlere de tavsiye etmek istedim. Orkide saksı değişiminde sizlere tavsiyem kesinlikle büyük saksılar tercih etmeyin. Çünkü orkide kökleri sıkışık olmayı sevdiği için ne kadar küçük saksılar tercih ederseniz o kadar hızlı kökleri gelişim gösterecektir. Ve seçmiş olduğunuz toprak da önemli. Bakın şu anda bu elimde görmüş olduğunuz toprak orkide toprağı. Normalde alacağınız orkide toprakları ya Hindistan cevizi kabuğu ya da çam kabuğundan oluşması gerekiyor. Bu almış olduğum toprak biraz torflu bir toprak çıktı. Çam kabuğu da var içerisinde. Fakat sizler alırken dikkat edin toprağına. Orkide köklendirmek için yosun kullanacağım. Daha önceki videolarımda sizlere yosun ile köksüz orkideleri nasıl köklendirdiğimizden de bahsetmiştim. Yosun gerçekten orkideler için çok ama çok faydalı. Çok hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde biraz yosun ve biraz toprak koyarak saksınızı orkideyi ekebilirsiniz. Yosunu sphagnum yosunu olarak çiçekçilerde ve internette bulabilirsiniz. Ben yosunu piknik alanından toplamıştım. Fakat kullanmadan önce mutlaka eğer kendiniz topluyorsanız dezenfekte etmeniz gerekiyor. Yoksa orkidenizde böceklenme ya da bir takım sineklenmeleri, hastalıklara yol açabilir. Evet, orkidemi ektikten sonra şimdi yapraklarını limonlu su ile siliyorum bir pamuk yardımı ile. Bu işlem orkidenizin üzerindeki hastalıklardan ve mikroplardan da korunmasına yardımcı olmuş olacaktır. Evet, bütün yapraklarını bu şekilde sildikten sonra artık orkidemizin sulama aşamasını da gerçekleştirebiliriz. Sulama yaparken sizlere tavsiyem daldırma yöntemiyle sulayabilirsiniz. Ama en fazla 5 dakika suyun içerisinde bekletmeniz gerekiyor ve daha sonrasında süzüp orkidemizi bol ışık alan bir pencere kenarına koyacağız. Ve sizlerle orkidemin gelişim aşamalarını tekrardan paylaşacağım.
Evet, orkidemin son gelişmelerini tekrardan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın hemen orkidemle beraber başka bir orkideye daha da aynı yöntemi denemiştim. Yosun ve orkide toprağı ile hızlı bir şekilde köklendirebilmek için. Bakın gördüğünüz gibi bu orkidemde yine bol kökler vermeye başladı. Bu gördüğünüz kökler sonradan çıkan kökler ve saksı içerisinde de bakın gördüğünüz gibi yeni çıkan köklerimiz var ve yeni çiçek dalı oluşturdum. Şimdi sizlerle beraber ekmiş olduğum bu çiçek saksımı da göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yaprağı artık iyice büyüdü ve 3 tane çiçek dalı vardı. 3 çiçek dalından da toplamda şu anda 4 tane çiçek dalım çıkmış oldu. Bu da yosun uygulamasının çiçekler üzerindeki etkisinin ne kadar iyi olduğunu bize göstermiş oluyor. Özellikle bu işlemi ben kışın yaptım ve kışın yaptığım için biraz daha geç oldu. Fakat ilkbahar aylarında orkideler çok hızlı bir şekilde zaten kök ve yaprak çıkarıyorlar. Evet, orkidemin bakın şimdiki halini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bol bol çiçek açtılar. Bu orkidenin özellikle bütün aşamalarını sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü orkidede doğru bir toprak seçtiğiniz zaman, doğru bir saksı seçtiğiniz zaman, bol gün ışığı aldığı zaman ve sulamasına dikkat ederseniz bakın orkideleriniz bu şekilde büyürler. Bakın küçük yaprağı büyüdü, kocaman oldu ve şu anda yeni bir yaprak daha çıkıyor. Ve aynı zamanda şu anda bol bol yeni kökler vermeye başladı. Bakın saksı içerisinde çıkan kökleri de size göstermek istiyorum. Hem çiçek açtığı gibi hem de kök çıkarmaya devam ediyor. Özellikle yosun uygulamasında muhakkak sonuç alırsınız. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü yosun orkide toprağının köklerinin sürekli nemli olmasını sağladığı için böylelikle kök gelişiminin daha hızlı olmasına yardımcı oluyor. Böylelikle orkideler bol kök çıkarmış oluyorlar. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız eğer beğeniler yaparak bana destek olduğunuzu gösterebilirsiniz. Ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle yeni videolarımdan haberdar olmak için hemen sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızı muhakkak okumaya çalışıyorum ve sorularınıza geri dönmeye çalışıyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorumlarda, sorularda sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.